Merhaba oyun severler. Hatırlarsanız eğer daha önce tüm zamanların en iyi oyun karakterleri videosunu yayınlamıştık. O videonun altına gerçekten de listeye girmesi gereken önemli karakterleri yazmıştınız. Ben de sizlere merak etmeyin, bunların farkında olduğumu ve ikinci bir video yapacağımın sözünü vermiştim. İşte ilk videomuzun devamı niteliğindeki ikinci video ile karşınızdayım. Dostlar, eğer ilk videoyu izlemediyseniz tavsiyem önce onu izlemenizdir. Sonra vay efendim o niye yok, bu niye yok diye üzerime gelmeyin. Son bir hatırlatmada, buradaki sıralamada alfabetik sıraya göre yapıldı. Onu da söyleyerek tüm zamanların en iyi oyun karakterlerinin ikinci bölümüne geçebiliriz. Arthur Morgan. Küçük yaşta annesini kaybetmiş. Babası azılı bir suçlu ve kanun kaçağı. İlerleyen zamanlarda babasını da kaybetti. Neredeyse bir insanın başına gelebilecek tüm felaketler Arthur'un başına geldi diyebiliriz. Bundan dolayıdır ki oyunda da ağır bir duruşu ve soğukkanlılığı var. Belki de oyun dünyasının en derinlemesine işlenen karakterlerinin başındadır. Ağır abidir. Vahşi Batı'nın en iyi silahşörlerinden biridir. Eğer anlatmaya kalkarsak sadece bir videoya onu ayırmamız gerekir. Kısaca duruşu, hayatı, yaşantısı ve hatta sonu. Her şeyiyle akıllarda kalan bir isim olmuştur Arthur Morgan. Big Daddy. O kötü kokulu bir dalgıç giysisi içinde hantal bir poloka, diyordu Raptor şehrinin kurucusu Andrew Ryan. Raptor şehrinde bulunan küçük kız kardeşlerinin koruyuculuğunu yapıyordu. Her ne kadar konuşmasalar da kendilerine ait iletişim yöntemleri vardı. Homurtalar ve kükremeler gibi. Üzerlerindeki yeşil, sarı ve kırmızı renklere göre saldırganlık durumlarını fark ettiğimiz Big Daddy'ler gerçekten çok başarılı bir tasarımın sonucudur. Oyunda ilk karşımıza çıktıklarında yaşamış olduğum o gerilim ve heyecan bile Big Daddy'nin unutulmazlar arasına girmesine yeter de artar. Tabi bir diğer sebep de diğer oyunlardaki gibi Big Daddy boş bir düşman karakter değildi. Arka planda bir hikayesi, bir amacı olan biriydi. Belki herkes için aynı duygular geçerli olmayabilir ama benim için gerçekten konuşulması gereken bir karakterdi. Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon, yani herkesin bildiği isimle kül saçlı prenses Ciri. Tabi prenses dediğime bakmayın, öyle masallardaki gibi zengin bir prensle evleneyim de bir elim yağda bir elim balda olsun diyenlerden değil. Benim diyen kılıç ustalarına, taç çıkartırcasına, kılıç kullanmasını bilen, rüzgarı dövercesine at süren, beladan belaya atlayan yiğit mi yiğit has kadındır. Çıt kırıldım değil, çat kıran birisidir. Ama güzelliğiyle de dillere destandır. Yennefer mi güzel, Triss mi tartışmalarına uzaktan bakıp gülen, bana göre ikisini de tokatlayan biridir. Ciri'yi önemli yapan sadece bunlar değildi. Kendisinde bulunan özel güçler yüzünden peşine düşen vahşi av ile Witcher dünyasının gerçekten de önemli bir karakteriydi. Anlayacağınız üzere severim Ciri'yi. Ciri'yi seveni de severim. Benden çok seveni de üzerim. Dante, oyun dünyasının en havalı karakterlerinden biri. Ne de olsa iblis ile insanın ortak çalışması. Babası iblis Sparda, anası Eve. Tüm kadınlar şeytandır fikri çık ulan aklımdan. Hal böyle olunca sevgili Dante'mizin artistliği de makul oluyor. Sonuçta benim de babam böyle bir şey olsa ben de alayına artistlik yaparım. Memur çocuğu olsaydı görürdüm o zaman yapabiliyor musun şu hareketleri. Havalı mı havalı, ona lafım yok. Ama yürüyen egodur kendisi. Sahip olduğu gücün ne kadar büyük olduğunu farkında olan ve bunun da hakkını sonuna kadar vermeyi ihmal etmeyen biridir. Serinin son oyunu olan Devil May Cry 5'te Dante'nin kontrolünü elimize aldığımızda Dante'nin de küstahlığı adeta oyuncuya yansıyor. Resmen güç patlaması yaşıyorsunuz çünkü. İşte bu özelliği de kendisini oyun dünyasının unutulmayan isimlerinden biri yapıyor. Doom Slayer. Her ne kadar cehennem iblisleri kendisine ilk önce Doom Slayer ismini verse de cehennem gezgini canavar olarak da biliniyor. Bunun yanında birçok hayranı Doom Guy'da diyor kendilerine. Ben mi? Bense iblis diyorum kendisine. Bu zamana kadarki en sert yok edicilerin en başında gelir. Karşısına çıkan bir iblisin tüm gelmişini, geçmişini atmakta üzerine tanımam. Yıllar önce hayatımıza giren Doom Slayer, aksiyon dünyasının vazgeçilmez ismi oldu. En ufak bir korkunun zerre emaresini göremezsiniz bunda. Bundan dolayıdır ki aksiyon oyunu denilince aklıma gelen tartışmasız tek isimdir. Gordon Freeman. Geldik en sıkıntılı karaktere. G-Man 1, Gordon Freeman 2.
Tarifi, anlatımı neredeyse imkansız olan karakterlerden en önemlileri. Özellikle şunu bir belirteyim. Herkesin bildiği bir durum var. Bu arkadaş konuşmuyor. Ben de kontrol ettiğim karakterin konuşmamasından zerre hoşlanmam. Ama Gordon Freeman başka. Çünkü Gordon Freeman Half-Life evreninin önemli bir ismi. Bunu ise ilerledikçe insanların sizlerden beklentilerinin neler olduğunu anlayınca fark ediyorsunuz. Bu da Gordon'u oyun dünyasının unutulmazlarından yapıyor. Eğer bu karakterin gerçekten önemini anlamak istiyorsanız tüm yaşanmışlıkları bir kenara bırakıp Makine kanalının Öngörülmeyen Sonuçlar belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Joel ve Ellie. Evet, bu iki ismi tek bir bütün olarak kabul ettim ve listeye öyle dahil ettim. Çünkü bazılarının yaptığı gibi bir baba ve kızını birbirinden ayırmayı kaldıramadım. Tamam, her ne kadar Ellie Joel'in öz kızı olmasa da aralarındaki bağ neredeyse bir kan bağından çok daha kuvvetliydi. Bundan dolayı bu iki karakteri birbirinden ayrı düşünmek bana göre imkansızdır. Bilmiyorum, belki de ben duygusal yaklaşıyorumdur. Belki de yaşlanıyorumdur. Ama kaç tane oyunda iki tane farklı karaktere aynı anda bu kadar bağlanabildik? Bir hikaye anlatımı ancak bu kadar başarılı olabilir. Ah be Joel. Kratos. Tartışmasız oyun dünyasının en bilindik isimlerinden biri Kratos'tur. Namı değer Tanrı biçer döver. Zeus'un oğlu olan yarı tanrı Kratos, 2005 yılında hayatımıza bir intikam hikayesiyle giriş yaptı. O tarihten itibaren üstüne koyarak günümüze kadar geldi. Önceki oyunlar bir yana, son oyunla Kratos çok başka bir boyuta geçti. Bu oyuna kadar ne kadar tanrı varsa hepsiyle kavgalı olan Kratos'un bunlarla olan mücadelesini izledik. Ama 2018 yılında yayınlanan God of War ile Tanrı biçer döver Kratos yerine baba rolünde bir Kratos gördük. Her ne kadar tanrı insan olursan ol, baba olmanın hissettirdiği duygunun her yerde aynı olduğunu bir kez daha şahit olduk. İşte bu durum zaten unutulmaz olan Kratos'u tamamıyla efsane bir karakter haline getirdi. Max Payne. Remedy firmasının en iyi kurgulanmış karakteri Max Payne. Fazlasıyla etkili ve dramatik bir giriş sahnesiyle ailesinin intikamını almaya başladığımız oyundaki Max'in iç dünyasındaki yolculuğu o kadar derinden hissediyorsunuz ki insan karakterle adeta bütünleşiyor. Bunun üzerine oyunda kaliteli olunca yıllar sonra da konuşabileceğimiz bir oyun ve karaktere sahip olmuş oluyoruz. Öyle ki 2001 yılından beri hala o giriş sahnesi üzerine sahne çekilmedi neredeyse. Her ne kadar sonradan güzel serinin içine etseler de çok şükür birinci ve ikinci oyunun hatırına hala efsaneler arasında. Nathan Drake. Kendileri profesyonel bir hazine avcısı olmakla beraber biz oyuncuların da kalbini çalmayı başarmış, güzel kurgulanmış karakterlerden biri. Her ne kadar eğlenceli bir karakter olarak görülse de annesini çok küçük yaşlarda henüz daha 5 yaşındayken kaybetti. Annesi ağır bir hastalığa yakalandığından bundan kurtulamayacağını anlayınca intihar etti. Sonrasında yetimhaneye verildi. 13 yaşındayken yapmış olduğu bir kavga sonucunda yetimhaneye atıldı. Tüm bunlara rağmen Nathan neşesinden, mizah yönünden hiçbir şey kaybetmedi. Aynı zamanda fazlasıyla yetenekli biriydi. Zaten onu hazine avcısı yapan sebep de bu yetenekleri oldu. Solid Snake. Oyun dünyasının en zeki karakterlerinden biri olan Solid Snake, Les Enfants Terribles projesinin en önemli sonucudur. Eski bir casus, özel harekatçı ve dahi. Dahi diyorum çünkü 180 IQ'ye sahip biri. 6 farklı dilde akıcı şekilde konuşabiliyordu. Metal Gears'ları defalarca yok etti. Olası bir nükleer felaketi 3 kere önledi. Sayısız askeri başarılar elde etti. Haklı olarak da dünyaca ünlü bir askeri kahraman oldu. Profesyonel olarak yetiştirilmiş olsa da asla bir robot olmadı. Duygularını derinliklere gömmüş olsa da her zaman varlığını hissetti ve hissettirdi. Aşırı derecede güçlü olsa da yeri geldi düşmanlarına bile merhamet etmekten çekinmedi. Solid, oyun dünyasının en eskileri ve unutulmazlar arasında her zaman kendine yer bulmayı başardı. Tommy Vercetti. Meşhur mavi gömlekli adam. Vice City şehrinin serseri delikanlısı. Tüm kişiliğini bir kenara bırakalım. Sadece çocukluğumuzda bize yaşatmış olduğu o güzel günlerin hatırına bile kendisine saygı göstermemiz gerekiyor. GTA serisinin birçok karakteri unutulmazlar arasında girmeyi başarmıştır muhakkak. Ama Tommy'nin yeri bende ve inanıyorum ki birçoğunuzda farklıdır. Yapmış olduğu mücadele sonucunda çok istediği Vice City şehrine sahip olmasına rağmen daha sonra kendisinin ne olduğunu
olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Tıpkı GTA karakterlerinin ne olduğunu bilmediğimiz gibi. Selam olsun. Burada bitirelim. Sizler de sizin unutamadığınız oyun karakterlerini yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bu haftalıkta videomuzun sonuna gelirken hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza da sizleri bekliyoruz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.